Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde Erol Bozkır Bey'in koyun işletmesine misafir olduk. Erol Bey ile yaklaşık 7-8 aydan beri kuzularını besliyoruz. Erol Bey'in bu bölgede çok güzel bir namı var. Hem Çanakkale doğal dondurmalarının kendisi sahibi. Burada üretmiş olduğu koyun sütlerini kendisi işliyor. Hem de yıllardan beri burada koyunculuğa ilişkin çok ciddi deneyimleri var. Biz Erol Bey'e bu konuda hem sözü verelim, tecrübelerini kendisinden dinleyelim. En sonunda çado dondurmalarına ilişkin detaylı kendilerinden bilgi alalım. Erol abi bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıyalım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk abi. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Bu sene sizinle tanıştık. Yemlerinizle tanıştık. Allah'a şükürler olsun. Hiçbir hastalık görmeden sezonu kapattık diyelim. Çok sağ olun. Şu anda da damızımız elimizde. Onlar da gayet güzel, sağlıklı şekilde gelişmeye devam ediyor. Doğrudur Erol Bey. Abi şimdi bu işletmeyi siz ne zaman kurdunuz? Bir öykünüzden bahsedebilir misiniz? Kaç yıldan beri bu işle meşgul oluyorsunuz? Şimdi bu işletme dedelerden beri mevcut. Yani biz sektörün hep içindeydik. Doğdum doğalı hayvancılıkla meşgulüz, koyunculukla meşgulüz. Irk olarak da birçok ırk geçti elimizden. Birçok ırkı denedik. Şu anda sönmez koyunu yapıyoruz. Özel bir ırk. Üniversitemizin yerli üretmiş olduğu koyun. Çok başarılı bir koyun. Yani iklim ve bölge ayırmayan bir koyun. Evet abi. Süt verileri çok yüksek geliyor. Ve aroma ve lezzet olarak da şu anki yapmış olduğumuz, bu zamana kadar yapmış olduğumuz ırkların hepsinin üzerinde değerler, yani şu anda söylesem insanlara belki tuhaf gelebilir ama çok ciddi değerlerde sütleri var. Doğrudur Ki abi. ürünlerimizden de belli bu. Şu anda yapmış olduğumuz süt ürünlerinden. Çok güzel abi. Bu işletmeyi ne zaman inşa ettiniz abi? Güzel modern bir işletme içerisindeyiz şu anda. Bu 6 yıl öncesi yapıldı. İnşaat Daha önceki olarak. eski yerel işletmemiz vardı, binalarımız. Burasını 6 yıl öncesi yaptım. Doğrudur abi. Şu an kaç tane anaç koyunu bakıyoruz abi burada? Şu anda 250 civarında anacımız var. Fakat bunların bir 170 kadarını, 172 kadar doğum yaptırdık. O şekilde. Kaç tane kuzu aldık abi 2020 yılı içerisinde? Bu parti 172 koyundan 378 kuzumuz olduydu. Daha sonra birkaç dönem koyunumuzla beraber 400'ü tamamladık hayvanlarda. Biz o zaman bu sene 400 tane kuzuyu efsane kuzu besi yemiyle Evet. başladık beslemeye. Orada da abi şöyle bir sanırım durum söz konusu oldu. İlk 60 ile 80 gün arası tamamen anne sütünü serbest bıraktınız. Tabii. Sonrasında abi bizim yemimizi de belirli gün içerisinde işte 3 ya da 4 kez herhalde bir yemleme yaptınız. Tabii. Orada bir 15 kilogram yem artı anne sütü ilk 80 günde hepsi yedi. Evet. Daha sonra siz damızlık ayrımını yaptınız. O safhadan sonraki kısmı bize anlatabilir misiniz? Şimdi normalde kuzuculukta önemli olan şey şudur. Kuzu anne sütüyle beraber önüne azar azar yem vermeye başladığınız zaman vermiş olduğunuz yem kuzuda iştahsızlığa, ishale, daha birçok hastalığa, sarılık gibi hastalığa sebep olabiliyor. Bu çok yaşanmış olan şeyler işletmelerde. Şu anda ben başladıktan sonra, kuzuda doğumlarından sonra kuzuların önüne ufak ufak göstermeye başladığım zaman yemi, kuzularımızda hiçbir şekilde ishal yahut da iştahsızlık yaşamadım. Kuzuculukta en önemli olan şey kuzunun iştahı. Annesini emmeye başladığı anda vermiş olduğunuz yem kuzuya iştahsızlık yapıp kuzu annesinin altına süt aramaya gitmezse annesinden almış olduğu sütün hiçbir önemi kalmaz. Bizim için önemli olan yemin onu yapmamasıdır. Teşvik etmesi. Teşvik etmesi. Sütle entegre Tabii çalışması ki, şeklinde. tabii ki. Ben manav yemde şu anda onu yakaladım. Evet. Bu sene kuzularımızda en ufak bir ishal, sarılık, iştahsızlık hiç görmedik. Sidik zoru gibi mesela Hiç sidik zoruna da idrar hiç taşıma. rastlamadık. Hiçbir tek dahi olmadı. Her sene olurdu. Bir 10-15 tane böyle olurdu. Kalab olduğu için kuzumuz. Bu sene bir tek dahi zayiat yok sidik zorlamasından. Özellikle de erkek kuzuda çok olur mesela bu. Ne erkek ne dişi olarak hiç yaşamadım. Maşallah çok güzel abi. Sonrasında abi 160 tane damızlık kuzu ayırdınız sanırım bu Evet. 400 tane içerisinde. Evet. Onların bakım beslemesini nasıl yaptınız? Şu anda onları sadece yine manav efsane yemle besliyorum. Az miktarlarda veriyorum yemi. Yem kalitesi yüksek olduğu için geri kalanında şu anda görülmüş olduğu gibi sadece kuru samanla Evet. ve kuru otla, nedir bu, raygrass yahut da saman. Bu da nedir, arpa yahut da buğday samanı. Başka hiçbir şey vermiyorum. Doğru. Bunu sık besleme yapıyorum. Günde 3 öğün, 4 öğün zamanına göre, hayvanın ayına göre bu 5 öğünle 3 öğün arasında değiştiriyoruz hayvanlarda. Evet. Bu da hayvanın sürekli iştahlı olması için. Doğrudur abi. Orada işler kesilmesi şeklinde. Peki abi burada biz bir kısım koyunları haramına dediğimiz ilkine doğum yaptırmış olduk. İşte içerisinde bunların 400'ler, 300'ler vesaire oldu. Buradaki canlı ağırlıklar nasıl şekillendi? Şu anda kuzuları kaç ayda kaç kilogram canlılarla getirdi? Şu anda bizdeki doğumlarda şu anda ikiz ve üçüz olarak söylüyorum. Bunlar da 4 kilo ile 7 kilo arasında
Doğum ağırlığı Doğum olmuştu. ağırlıkları vardı. 400 ve 500'lerde bunlar da biraz daha düşüktü. Bu 3 kilo ile 5 kilo arasında değişti. Yani normal olarak bu hayvanın en güzel özelliği de Sönmez'in karnındaki kuzuya çok bakıyor. İyi bakıyor. Çok iyi bakıyor. Ve ondan sonraki süreçte de yine süt olarak da çok iyi destekliyor kuzularını. Evet abi. Peki bu ayırdığımız damızlık dişi kuzuları ne zaman biz koça katacağız? Şimdi şu anda normalde bunların bir üst boylarından bir miktar sattık. Çünkü 300, 400, 500 eşi oldukları için hepsi aynı boyda olmuyor. Fakat bunların içerisinden şu anda boyladığım anda Evet. Eylül-Ekim ayı içerisinde koça salınacaklar. Yarısı hemen hemen koça salınacak. Takriben 9-10 aylıkken siz Normalde saldığınız zaman 300-400 alabiliyoruz biz bu hayvanlardan. ilk defa doğum yaptığına dair Aynen, bunları alabiliyoruz. Çok güzel abi. Peki abi geçtiğimiz sene sezon olarak bittiği için söylüyoruz 2019'da kaç anaçtan kaç kilogram süt aldık? Ortalama bu Sönmez ırkının süt verimleri ne geçiyor abi? Sizin Geçen sene işletmenizde. randımanlı olarak 150 kadar hayvan sağımı yapmıştık. 37 kilo civarlarında sütümüz vardı. 150 koyundan. Yani 37 ton. 37 ton şeklinde. 37 ton olarak. Tamam. Şu anda sezonun ortasındayız. Bu hayvanların kendi kuzusunun emişinden sonraki süreçte 8 ay sağımı var. 8 ay boyunca, Aynen, 240 inek gün gibi. boyunca sağıyoruz. Aynen. Bir hemen hemen 3 aya yakında 2,5 ay civarında da kendi kuzuları emiyor. Takriben 320 gün civarı, 310 gün Aynen. boyunca süt verebiliyorlar. Aynen, aynen. Biz de 37'yi 150'ye böldüğümüz zaman takriben 250 litre ticari süt o zaman çıkartabiliyoruz. Evet. Kuzuların emdiği Tabii biz hariç. meracılık yapıyoruz. Biz koyunlarımıza özel bir süt desteği vermiyoruz, yem desteği vermiyoruz süt alırken. Biz tamamen meracılık usulüyle dikmiş olduğumuz otlardan, meradan da yararlanarak, yani bizim için önemli olan mevsimin iyi geçmesi. Bu mevsim güzelse, istediğimiz ayardaysa bu çok daha yukarıya da çıkabiliyor süt miktarı. Evet. Yani yem desteği zaten vermiyoruz. Bizim günlük vermiş olduğumuz yem miktarı hayvana kapana kandırma amaçlı 150 gram civarında sabah akşam yemimiz var. Onun haricinde dışarıdaki kaliteli çayır meralardan yararlanabiliyoruz. Çayır mera dönemi geçtiği zaman da kaliteli kuru kaba yemlerle, kuru Tabii. otlarla Tabii. bu aralığı kapatabiliyoruz. Peki abi bu yıl şöyle bir hesap yaptık içerisinde. 172 anaçtan 423 kuzu çıkmış. Tabii arada 400'ler 500'ler falan oldu sanırım. Tabii. Orada bir 45 tane kuzu da anne karnında bazı kordon dolaşmaları, işte kapılara sıkışmalar Tabii. gibi bir miktar bir kayıp olmuş. Bir 45 kuzu civarında. Şimdi bu normaldir zaten. Bu miktarda Evet. sürüde baktığınız zaman, genel olarak koyunculuk sektörüne baktığınız zaman %20 ile %35 arasında zayiat yaşanır sürülerde. Fakat bizim sürümüzde hayvan sayısı, anaç sayısı az doğum yaptığı halde 400'lük ve 500'lük de çok yoğun olduğu için hayvanlar kendilerini sıkıştırıyorlar. Yem esnasında sıkıştırıyor, kapıda sıkıştırıyor. Kuzuların çokluğundan, kordon dolanmasından dolayı kuzu beslenemediği için anne karnında bir iki tanesini anne karnındayken de kaybediyoruz. Yani bu zaten çekimlerini yapıyorum ben, paylaşıyorum insanlarla. Doğrudur Bu tür abi. şeyleri işletmede saklamamak gerekiyor. Mutlaka. Hayvanların ne yaşadığını görsün insanlar. Ya burada doğum oranı 2,46, anaç başı ortalama, yaşama oranı da devamında 2,2 şeklinde Evet. bir randıman var. Ölüm oranı da 45 kuzuyu 423 kuzuya böldüğümüzde %10 sadece kayıp. Dediğiniz gibi %30-40 arası nerede? %10 çok Aynen. kabul edilebilir seviyelerde diyebiliyoruz. Peki abi burada anneler mesela ilk doğum yaptığı zaman kuzuları kaç gün doğum odalarında, doğum kafeslerinde saklıyorsunuz, doğum bölmelerinde? Ona ilişkin Şimdilik- yöntemden Şöyle bahsedebilir söyleyeyim. misiniz? İkizlerde, teklerde onları 1-2 gün içerisinde salıyoruz. Onları da padaklıyoruz. Mesela nedir? İkizler, 300'ler 50'şerli gruplar halinde ayrı duruyor. 300'ler, 400'ler onları ayrı bölmelerde 20'şerli, 15'erli anaçlar ve kuzuları şeklinde 10 gün ila 15 gün arasında ayrı tutuyoruz. Çünkü 300 eşleri ve üzerinde olanlarda bazılarında küçük oldukları için annelerini bulamaması sorunu yaşıyor. Onu ayrı bir 15 gün en azından kollamamız gerekiyor. Hayvanın kendini toplayıp annesini bulabilmesi için. Alışıncaya kadar. Tabii. Biraz da 300'lük 400'lük oranında canlı ağırlık düşüyor. Düşük doğduğu için orada biraz daha sürüye katıldığında o Tabii. farkı kapatsın diye bir iki hafta annesiyle baş başa kalmasını Tabii. Onu dikkat yapmazsanız ediyoruz. istediğiniz gibi 400'lükten 500'lükte başarılı olamazsınız bakımında. Doğru. Çok daha zayiat çoğalır. Peki abi burada süt verimi açısından mesela sütün toplamda kuru maddesi düzeyi olarak Sönmez'de nasıl bir süt kalitesi bizi karşılıyor? Şu anda biz kendi işlediğimiz sütlerde bakıyoruz. 15 ila 16,5 arasında değiştiriyor. Hatta şimdi çalıştığımız, bizim kendi işlediğimiz sütlerden hariç fazlalık sütleri başka arkadaşlarıma veriyorum. Onların ölçümlerinde 16'lar görüyorlar. Şaşırıyorlar. Yani hayvanın sütünün yoğunluğuna bakarak Evet. bu süt kalitesi nasıl oluyor diye bayağı bir şaşkınlık yaşıyorlar. Doğrudur abi. Şimdi gelelim abi sizin bir de Çanakkale Doğal Süt Ürünleri işletmenize. Bunu ne zaman kurdunuz? Şu anda nasıl bir ürün gamınız var? Onlardan biraz bize bahseder misiniz? Şimdilik 2017 kuruluş yılımız bizim süt ürünlerinde. Bunda peynir helvası, özel dondurma yapıyoruz. Tamamen koyun sütüyle
yapılmış dondurma. Bu çok özel bir dondurma. Evet. Zaten şimdiki program bitiminde size de Allah nasip ederse ikram edeceğim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bunun içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Evet. Helvamızda da aynı. Yoğurt da yapıyoruz. Yoğurdu şu anda askıya aldık. Yoğurt biraz daha hızlı bozulması hızlı olan bir ürün olduğu için. Fresh bir ürün olduğu Evet, için. yani onun için biraz riskli gördüm. Onu bu sene bıraktık. Sadece dondurma ve helva olarak yoğunlaştık. Nasip olursa yeni sezonda, bir dahaki sezonda peynir işini de düşünüyorum. Bakalım nasip, zaman gösterecek. Bu bölgenin peynirleri meşhur zaten. Tabii. O konuda da özel bir peynir formülünü yakalayacaksınız. İnşallah. Burada peki üretim safhasında nelere dikkat ediyorsunuz? Üreticilerimiz sizi nereden ürünlerinize ulaşabilir? Pazarlama ağı olarak ben mesela almak istesem nereden alabilirim? Bu Şimdi konuda biz ne tavsiye edersiniz? çok kısıtlı miktarda üretiyoruz. Bunları da İstanbul'da bazı özel gurmelere gönderiyoruz. Yani Çanakkale içerisinde yetecek bir ürünümüz yok. Evet. İsteriz ki çok yapmak ama dediğim gibi kendi işletmemizin sütlerini kullanıyoruz. Doğallığı yakalayabilmek için ve süt kalitesini tutturmamız için bu şekilde çalışmam gerekiyor. O yüzden ancak özel yerlere özel paket halinde gönderiyoruz ürünlerimizi. Doğrudur. Bir de Facebook sayfanız var sanırım. Evet. Oradan da sizi takip edebilir herhalde üreticilerimiz. Tabii. Peki abi damızlık satışı yapıyor musunuz? Tabii ki yapıyoruz. Ee, Dönemsel olarak yapıyoruz. Mesela nedir bu? Bahar ayının başında yani kış çıkımı bir yapıyoruz. Erkek damızlık olarak işletmelere destek olarak bu yıl içerisinde sürekli devam ediyor. Evet. Az önce çekimini yaptığımız erkeklerimizden toklu olarak dediğimiz yani 1 yaş ve 8 ay arasında olan koçlarımızdan sürekli satış yapıyoruz. O şekilde devam ediyor. Dişi satışlarımız çok kısıtlı sürede. Bu Evet. bir tek bahar ayı içerisinde yani Nisan başı, Mart ayı içerisinde, onun haricinde yapılmıyor. Peki sizi izleyen kişiler sizden damızlık almak istese size ulaşabilirler mi? Tabii zaten Sönmez Koyun diye Google'a yazıldığı zaman benim numaralarım mevcut orada. Programlarımız var. Evet. Oradan rahat rahat ulaşabilirler. Doğrudur. Erol Bozkır olarak sizi bulabilirler. Evet. Erol Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi sizin meşhur dondurmalarınızı tatmaya gidelim hep beraber. Tamam. Buradan da kapanışı gerçekleştirmiş olalım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Erol Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığı için, bu güzel işletmenin kapılarını bize açtığı için. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bence çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yemi bana sunduğunuz için gerçekten çok sorunsuz bir yıl yaşadım yem konusunda. İnşallah bundan sonra daha güzel devam edeceğiz. İnşallah uzun yıllar boyunca hep beraber işbirliği yaparız Erol Bey. Çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, saygılar. Hoşça kalın. Şimdi de Erol Bozkır abimizin çado dondurmalarını denemeye geldik. Önce dondurmayı alıyoruz. Gayet güzel, lezzetli, hafif. Bir de peynir helvası bizim yöremizin Çanakkale. Bu da çok güzel. Şimdi de kombine tabii ki. Olmazsa olmaz. Fırınlanmış peynir helvası ve doğal dondurmayla. Bu daha güzel. Test edildi, onaylandı. Sizlere de tavsiye ederim.